Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu an karşınızda bilgisayar ekranımı ve güneş kremlerimi görüyorsunuz. Neden böyle bir giriş yaptım? Çünkü bu videoda sizlere güneş kremi seçiminde çok önemli bir bilgi olan güneş filtrelerini anlatacağım. Evet, fiziksel güneş filtresi nedir? Kimyasal güneş filtresi nedir? Bu filtrelerin çalışma mekanizmaları nedir? Ve biz kendimize uygun güneş filtreli bir güneş kremini nasıl seçeriz? Bu soruların cevaplarını videonun bitiminde almış olacaksınız. Ve bence en güzeli şu arkadaşlar. Birisine güneş kremi sormak yerine, güneş kremi tavsiyesi istemek yerine, bu güneş kremi iyi midir, kötü müdür, ne düşünüyorsun, tavsiye eder misin demek yerine artık içeriğini kendiniz okuyarak güneş kreminin iyi mi, kötü mü, sizin için uygun mu, değil mi olduğunu kendiniz karar vereceksiniz. Yani kısaca şunu diyebilir miyiz? Bu video bir balık verme videosu değildir. Bu video bir balık tutmayı öğretme videosudur arkadaşlar. Evet, videonun sonunda güneş kremi tavsiyesi vermeyeceğim. Şunu kullanın, bunu kullanın demeyeceğim. Güneş kremlerimi dizmemin sebebi bunların içindeki filtrelerden örnek vermek için bunları dizdim. Zaten bunların her birini ayrı ayrı anlatacağım. Farklı videolarda anlatacağım. O yüzden çok fazla içeriklerine girmeyeceğim. Sadece bunların ortak olduğu güneş filtresi türünü göstermek için buraya dizdim. Her birini ayrı bir içerik videosu çekeceğim. Ama bu demek değildir ki ben bu güneş kremini tavsiye ediyorum, şunu tavsiye ediyorum, bunu alın videosu değildir. Bu tamamen benim kendi deneyimlerimi paylaşma yolculuğum, kendi deneyimlerimi paylaşma videolarım olacak. O zaman başlayalım mı? İlk önce şunları şöyle bir ekran önünden alıyoruz. Bilgisayarımı açtım. Karşınızda hazır ve nazır bir başlık var arkadaşlar. Fiziksel filtre mi, kimyasal filtre mi, güneş kremi seçimi. Bu gördüğünüz yazı benim blogumdaki kendi yazdığım bir yazı. 18 Haziran 2021 yılında, yani bundan 3 yıl önce kaleme almışım. Ve tekrar okuduktan sonra şunu fark ettim. Gerçekten güzel ve temel anlamda basit, yalın bir yazı hazırlamışım. Yani bu yazıyı okuyan herkes güneş filtrelerinin nasıl çalıştığını, çalışma prensiplerinin, sisteminin ne olduğunu, tehlikeli olanların ne yönden tehlikeli olduğunu, hatta burada Mehmet Öz'ün bir videosunda yerleştirmiştim. Bunu da izleyebilirsiniz. Anlatan şöyle güzel, temel, yani böyle teknik terimler arasında sizi boğmayan bir yazı hazırlamıştım. Tekrar okuyunca dedim ki tamam, ben bu yazı üstünden güneş filtrelerini anlatmalıyım. Hatta şurada gördüğünüz resim bizim temel resmimiz olacak. Aslında ben konuyu bu resim üstünden anlatmış olacağım arkadaşlar. Bu arada bu blog benim blogum demiştim. Şöyle size ana sayfasını göstereyim. Bahar günceleri. Neden bahar günceleri derseniz, ilkbaharı ve sonbaharı çok sevdiğim için arkadaşlar bahar günceleri ismini koymuştum. Burada işte izlediğim dizileri, filmleri, okuduğum kitapları, kullandığım ürünleri, kısaca bahsetmekten zevk aldığım, keyif aldığım her şeyi yazıya döktüğüm bir siteydi. Fakat bir süre sonra bloglara olan böyle ziyaretin çok düştüğünü, çok tercih edilmediğini fark edince açıkçası biraz motivasyon kaybına uğradım ve blogu bırakmıştım. Ama şu an yazılara bakınca bu yazıları yazarken ne kadar keyif aldığımı hatırladım. Ne kadar zevkle yazdığımı hatırladım. Dolayısıyla aslında insan keyif aldığı bir şeyi çok da dışsal faktörlere bağlamamalı. Kendi içsel motivasyon kaynağıyla onu ele almalı, sürdürmeli diye düşünüyorum. Bakın mesela şurada görünce hatırladım. Miyazaki'nin Yürüyen Şato filmine yorum yazmıştım. Ve hala bu yazıyı yazarken ne kadar mutlu olduğumu, ne kadar keyif aldığımı hala da hatırlıyorum. Dolayısıyla bloğa da geri dönmeyi planlıyorum. Hatta YouTube'daki içeriklerimi bloğa da kaydırmayı düşünüyorum diyelim. Bir virgül atalım. Konumuza geri dönelim. Bu arada bu yazının linkini de açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Oradan da tekrar okuyabilirsiniz. Şimdi şeklimize, görselimize geri dönelim. Kimyasal güneş koruyucularla, yani kimyasal güneş filtresiyle başlayalım. Arkadaşlar, kimyasal güneş koruyucuları, kimyasal filtreleri yüzünüze sürdükten sonra bir süre beklemeniz gerekir. Çünkü o kimyasal filtrelerin derinin altına nüfuz etmesi gerekir. Daha sonra derinin altına nüfuz eden bu kimyasal filtreler UV ışınlarını emerek yok eder. Burayı biraz açalım isterseniz. Ne demek istiyoruz UV ışınlarını emerek yok eder derken? Şunu demek istiyoruz. Güneş ışınlarıyla birlikte buradaki kimyasal filtreler parçalanır. Yani bu kimyasal filtreler güneş ışınlarını tutmak adına, derinin daha da alt tabakalarına geçirmemek adına kendilerini feda ederler. Dolayısıyla siz ne kadar çok güneşe maruz kalırsanız, ne kadar şiddetli bir güneşin altındaysanız buradaki kimyasal filtreler işlevini o kadar hızlı kaybedecektir. Bu durumda sizin güneşin altında durma durumunuza göre, güneşin şiddetine göre güneş kreminizi daha erken saatlerde, daha sık bir şekilde yenilemeniz gerekir. Mesela güneş kremlerini 2 saatte bir yenileyin derler. Aslında bu ortalama bir rakamdır arkadaşlar. Bu sizin güneşe ne kadar maruz kaldığınızla ilgili bir durumdur. Sonbahar, kış mevsimindesinizdir. Güneşe çok çok az maruz kalıyorsunuzdur. Bu 2 saatten çok uzun süre olur. 3 saat olur, 4 saat olur, belki 5 saat olur. Ama yazın deniz kenarındasınız, güneşleniyorsunuz, denize girip çıkıyorsunuz. O güneş kremini yarım saatte bir yenilemeniz gerekebilir. Çünkü ciddi anlamda güneşe maruz kalıyorsunuz ve buradaki kimyasal güneş filtresi çok çabuk bir şekilde yıkıma uğruyor
vuruyor. Dolayısıyla da etkisini kaybetmiş oluyor. Evet, toparlayacak olursak arkadaşlar, kimyasal güneş filtreleri güneş ışınlarını emerek onlarla birlikte parçalanırlar. Bu şekilde güneşin daha alt tabaka, yani derimizin daha alt tabakasına geçmesine engel olurlar. Burada bir kimyasal reaksiyon gerçekleşir, yani bir kimyasal tepkime gerçekleşir. O yüzden biz bunlara kimyasal güneş filtreleri diyoruz. Gelelim fiziksel güneş koruyucularına, yani fiziksel güneş filtrelerine. Bakın burada çalışma sisteminin farklı olduğunu görüyoruz. Yani yan taraftaki şekilden farklı bir sistem var. Ne oluyor burada? Siz fiziksel güneş koruyucunuzu sürdünüz, güneşe çıktınız. UV ışınlarını hiçbir şekilde emmeden olduğu gibi geri yansıtıyor. Yani burada bir yansıtıcı yüzey oluştuğunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Fiziksel filtreler yansıtıcı bir yüzey oluşturuyor ve güneş ışınları bu yansıtıcı yüzeye çarpıp hop geri geldiği yere geri gidiyor. Bakın burada bir kimyasal reaksiyon gerçekleşmiyor. Burada bir yıkım olayı yok. Dolayısıyla fiziksel güneş koruyucularının daha sağlam, daha uzun dayanıklı olduklarını da buradan söyleyebiliriz. Bu sebeple çoğu marka aslında hibrit güneş koruyucusu çıkarıyor. Yani hem fiziksel güneş koruyucuyu hem kimyasal güneş koruyucuyu, ya da şöyle diyelim, hem fiziksel filtreyi hem de kimyasal filtreyi birlikte kullanıyorlar. Bu daha uzun ve daha etkin bir koruma sağlıyor diyebiliriz. Şimdi burada neye göre seçim yapacağız? Arkadaşlar, eğer hamileyseniz, emziriyorsanız, hormonal bir hastalığınız vesaire varsa, yani cildinizde bir kimyasal reaksiyon gerçekleşmesini istemiyorsanız, tercih edeceğiniz şey fiziksel güneş koruyucuları olmalı. Ama diyorsanız ki benim için sorun yok, böyle bir hassasiyet durumum yok, kimyasal güneş koruyucusu kullanmaktan memnunum ve konforlu diyorsanız, tabii ki kimyasal güneş koruyucuları kullanmaya devam edebilirsiniz. Ben şu an öyle yapıyorum ama burada bir ama koyuyorum. Şimdi burada da bu güneş filtrelerini daha detaylı bir şekilde açmamız gerekiyor. Bir de zararlarını, hangisinin ne zararı olduğunu konuşmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, okunacak şekilde yazıyı büyüttüm. Bu kimyasal güneş filtrelerini de kendi içinde ikiye ayırmalıyız arkadaşlar. Bunlar eski nesil filtreler ve yeni nesil kimyasal filtreler şeklinde. Neden böyle bir ayrım yapıyorum derseniz, sağlığı olan zararlarından dolayı, hormon bozucu etkilerinden dolayı biz bu kimyasal güneş filtrelerini kendi içinde ayırıyoruz. Maalesef şöyle bir sorun var arkadaşlar. Eski nesil kimyasal filtre olarak geçen şu kimyasal filtreler, bakın homosalat, oktasirilen, oksibenzon, avobenzon, oktisanat, ki bu etil heksimetilsinamid olarak içeriklerde yazılıyor genellikle ve ben BB kremlerde bu içeriği çok fazla görüyorum. Bu içeriklerin hepsi hormon bozucu. Yani bunlar östrojen gibi davranan, hormonal sistem üzerinde bozucu, yıkıcı etkiye sahip olan maddeler. Maalesef bu kimyasal filtreler derinin altından kana karıştıktan sonra hormonal sistem üzerinde bozucu bir ajan olarak çalışıyorlar. Birçok çalışma bu kimyasal filtrelerin belli düzeyde kana karıştı. Kana karıştıktan sonra da ciddi anlamda sağlık sorunlarına sebep olma ihtimallerinin olduğunu göstermiş. Geldik fiziksel güneş filtrelerine. Fiziksel güneş filtresi deyince iki tane güneş filtresiyle karşılaşıyoruz. Bunlar çinko oksit ve titanyum dioksit. Bunlardan biri çok tartışmalı arkadaşlar. Tabii ki de o titanyum dioksit denilen arkadaş. Çünkü birçok çalışma titanyum dioksitin vücut için zararlı olduğunu, kana karışmasının tehlikeli olduğunu söylüyor. Burada en güvenlisi çinko oksit. Çinko oksit tamamen yansıtıcı bir ajan ve çinko oksit içeren, tamamen çinko oksitten oluşmuş güneş kremlerinde zaten beyazlık bıraktığını biliyoruz. İşte bu beyazlık aslında bize çinko oksitin yansıtıcı yüzeyini gösteriyor. Doğal yapısından dolayı, çalışma prensibinden dolayı çinko oksit içeren bir güneş kreminizin beyaz olması ve beyazlık bırakması çok normal ve kaçınılmaz bir durum. Burada da devreye nano boyutlar giriyor. Üretenler çok fazla beyazlık bırakmasını istemiyorlarsa genelde nano boyutlarda bunları kullanıyorlar. Fakat burada nano boyutlardaki bir titanyum dioksit kullandığınızda şöyle bir tehlike söz konusu oluyor. Bu sefer bu titanyum dioksitin de derinin altından emilerek kana karışma riski artıyor. Titanyum dioksitin nano boyutlu olması gerçekten tehlikeli arkadaşlar. Bazı içeriklerde görüyorum titanyum dioksit yazıyor, parantez içinde nano yazıyor. Ben tavsiye etmem, yani kendim de kullanmıyorum. Ben uzun yıllar tamamen mineralli filtreleri kullandım. Hatta burada bakın 2 tane güneş kremi incelemesi yapmışım. Soatis
Essentials'in güneş kremi ve Sayoral markasının güneş kremi. Bunların ikisi de tamamen mineral filtreli güneş kremleri. Eğer merak ederseniz bu yazıları tıklayarak da okuyabilirsiniz. Fakat son 1-2 yıldır artık yeni nesil güneş filtrelerinin, yeni nesil kimyasal güneş filtrelerinin yaygınlaşmasıyla birlikte ben artık kimyasal filtrelere geçtim diyebilirim. Çünkü benim açımdan daha konforlu ve daha rahat kullanılan kremler kimyasal güneş filtreleri. Ama dediğim gibi özel bir durumunuz varsa, emziriyorsanız, hamileyseniz, çok üst düzeyde hormonal sıkıntılarınız varsa fiziksel güneş koruyuculara devam etmenizi tavsiye ederim. Evet, gelelim videonun başında gösterdiğim güneş koruyucu kremlerime. Evet arkadaşlar, bunların dördünde ortak özelliği yeni nesil kimyasal filtreler içeren güneş kremleri olması. Yani bunların içerisinde eski nesil kimyasal filtreler yer almıyor. Kullanım açısından gayet kolay, hafif, sürülebilir, ince yapılı kremler. Mümkün olduğunca silikon türevlerinden uzak olmasını ya da en az düzeyde içermesine dikkat ediyorum. Tamamen içermeyen açıkçası zor bulunuyor veya bulduğumda benim istediğim yapıda olmuyor. Daha yağlı yapıda oluyor. Kendi kriterlerimden geçirip aldığım güneş kremlerinden bazıları bunlar. Burada gösteremediğim, kullandığım farklı güneş kremleri de var. Mesela burada Beauty of Jason'ın güneş kremini de buraya koymak isterdim. Çünkü o da bu gruptan bir güneş kremi ve onu da çok beğenmiştim. Yapıları da birbirine benziyor. Dediğim gibi bu 4 güneş koruyucusunu da ayrı ayrı birer video çekerek içerikleriyle birlikte size göstermek, anlatmak istiyorum. O yüzden bu videoyu burada bitireceğim. Buraya kadar videoyu izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımın büyümesi ve daha çok kişiye ulaşmam adına abone sayısı şu an benim için gerçekten önemli. Videodan faydalanacağını düşündüğünüz arkadaşlarla videoyu paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.